Merhabalar Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Çok kolay, çok şık bir çanta çalışacağız şimdi. Tabii modeli beğendiyseniz. Model bana ait değil. Bazen başka markalara ait modellerde çalışıyorum. Zaten çok sık çalışılan bir model olduğunu düşünüyorum. Beğenilen bir model çünkü. Bana da kızlarım örer misin anne deyince hem videosunu çekeyim dedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kibar, hoş bir model olduğunu düşünüyorum. Ve de çok kolay. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Geniş bir çanta. Bunu plaj içinde kullanabilirsiniz. İki tane parçayı örüyoruz. Şimdi bu kahverengi olan renkten birbirine birleştireceğiz. Sonrasında çantanın saplarını gene ben örgü çalıştım. Bunu başka çantalarınızda da kullanabilirsiniz bu örgüyü. Dokusu gayet güzel, ele gelen sert doku bir çanta sapı oldu. Bu şekilde ben çok çalıştım çanta sapı ama videosunu çektim mi hatırlayamadım şimdi. Hem saplarını çalıştım hem de şu yanlara böyle çanta küçültme aparatları takıyoruz. Şöyle ben içinden takacağım. Karşılığında şöyle takıp bunları içeride birleştirip çantanın ağız kısmını küçültüyoruz. Formu değişiyor. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz bunları da takarak kullanabilirsiniz. İki şekliyle de kullanılabilen pratik bir çanta. Şimdi açık renk bir iple örelim. Çok beyaz da olmasın. Bu sefer de masanın beyazıyla karışıyor. Şöyle bir iple hemen bir parçasını göstereyim. Aynı şekilde diğer parçayı da örüyorsunuz. Sonrasında ikisini birleştireceğiz. Çanta saplarını göstereceğim. Astarlamayı çanta bittikten sonra artık terzi arkadaşıma vereceğim. O halledecek. Çünkü ben astar yapmıyorum, dikiş yapmıyorum. Siz de ya kendiniz yaparsınız ya terziye verirsiniz. Öyle bir yardım alarak astarını da tamamlayabilirsiniz. Ya da hiç astar kullanmadan da çantayı kullanabilirsiniz. Şöyle kalınca bir kağıt ip. Her videoda yani kağıt ip ördüğüm her videoda söylüyorum. Bu kağıt iplerin kalınlıkları birbirini tutmayabiliyor. Daha ince, daha kalın olabiliyorlar ve de sık iğneyle öreceğimiz için yani dokulu bir çanta öreceğimiz için ipimiz de biraz kalınca olduğu için 4 milim tığ daha iyi sonuç veriyor bu şekilde. 7 numara 4 milim tığ. Siz isterseniz elinizdeki ipe göre tabii davranacaksınız. Daha ince tığ, daha ince ip kullanırsanız sayıları arttırarak, çantada başladığımız zincir sayısını arttırarak istediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Şu parçaların da ölçülerini vereyim baştan. Belki daha büyük ya da daha küçük örmek istersiniz. Bir tane parçanın genişliği 23 santim. 23,5 santim. Aynı şekilde bu da öyle. Tabandan itibaren ölçüyorum. Şöyle. 39. Tabana gene plastik kanvas koyacağım için bu taban belirgin olacak ve tabandan sonra da şöyle bir ölçelim. 34 santim. Tabii bunları bitirdikten sonra gene bir ölçeriz. Bu dikilmemiş, birleşmemiş haliyle bir fikir vermesi açısından ya da başlarken ben bu çanta çok büyük, daha küçük örmek istiyorum derseniz daha az zincirle başlayabilirsiniz. Şimdi şunları şöyle biraz kaldıralım ve örgümüze başlayalım. Ben 29 santim zincir çektim. Tabii orijinal çanta ölçülerini bilmediğim için ben gördüğüm kadarıyla ördüm.
Şurası bakın çantanın ağız kısmı, şurası taban kısmı, şurası da ortası çantanın. Şöyle örüyoruz. Bir taraftan arttırmalar yapıyoruz. Bir tarafı düz örüyoruz. Buradaki arttırmayı gene çantanın büyüklüğüne göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şu kısmı bakın şurada görüyorsunuz. Şöyle zincir. Şuradaki zinciri ben 29 santim ördüm. Ve bu boyutta bir çanta oldu. Siz isterseniz daha kısa, isterseniz daha büyük çanta yapabilirsiniz. 29 santim zincir, 44 tane zincir ilmek oluşturdu. 44 ilmek üzerinden çantaya şuralardan artış yaparak devam ettim. Sonra artışı bıraktım ve düz olarak çıktım. Yani şu kısım, şu gördüğünüz kısım, bakın şurası ortası. Şurada 11 santim, 11,5 santim genişliğinde bir taban oluşturdum. Siz de bu arttırmaları istediğiniz genişliğe kadar ilerletebilirsiniz. Benim taban genişliği şurası 11,5 santim. Galiba şurayı anlatırken taban demişim. Belki ileriki videolarda da diyebilirim ama tabii ki taban değil. Taban gibi örülüyor. Zincir çekiyoruz. Sonra bu zincirin etrafına örgü örerken köşelerden arttırıyoruz. Aynen tek taraflı çalışıyoruz tabii burada. Aynen taban gibi örüldüğü için de ağız alışkanlığıyla taban demişim. Bundan sonraki videolarda da dersem tabii ki taban değil. Şurası çantanın yüksekliği, genişliği. Ama tabii taban kısmına da bir plastik kanvas dikeceğim. Daha dik, daha net bir form kazanması için. Ama şart değil. Dikmeniz gerekmiyor. Zevkinize kalmış. Şöyle ipi bükelim ve içinden alarak sıkılaştıralım. Buradan itibaren çok sıkmadan şöyle gevşek olarak 44 tane zincir çekiyorum. Tabii bu buradaki çanta için. Şu anda size göstereceğim tabii ki ufak bir model olacak. O yüzden şöyle birkaç tane zincir çeksem yeterli. Ama burada çektiğim 44 artı 1 üst sıraya çıkabilmek için 45 zincir çektim. Sonrasında şuradaki ters çevirip buradaki iplere batarak devam ediyorum. Bir tane fazla çekiyoruz zinciri ve arkadaki şu kesik kesik olan görünen iplere batıyoruz. Şimdi son ilmeğin içine bir kere battık. Sonra bir tane daha şöyle ortalayalım, ipi ortaya alalım. İkinciyi ördük. Bir kere daha batıyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. Şimdi burada yeni başlayanlar için iğne kullanalım, işaret alalım. Yoksa zaten örgüyü bilenler için sorun yok. Ama bilmeyenler için kafa karıştırıcı olmasın, nereye batacağınızı net görebilin diye şöyle 3 tane
ilmeğin içine 3 tane iğne takıyorum. Özellikle bu siyahı beğendiyseniz ve siyah çalışmak istiyorsanız bu işaret iğneleri daha önem kazanacak tabii ki. Burada 3 tane sık iğne aynı ilmeğe battık. İşaretleri aldık. Şimdi tekrar sırayla sık iğnelerle devam ediyoruz. Başlarken örgünün arkadaki o kesik gibi gözüken iplere batarak örmemiz burada sıkı bir taban çalışmamızı sağlıyor. Hiç boşluklar kalmıyor. Çok sıkı bir örgü oluyor. Şimdi bir taraftan arttırdık. Yani şurada 3 tane ilmeğimiz var. O taraftan hep arttırarak devam edeceğiz. Bu taraftan sadece sırayı döneceğiz. Herhangi bir arttırmamız yok. Burada son ilmek var. Buraya da bir sık iğne. Şurada son ilmekleri atlayabiliyorsanız, şaşırabiliyorsanız buralara da iğne takabilirsiniz. Sonradan ilmek sayınız azalabilir. Şuradaki ilmeği atlarsanız. Tabii ki bu sefer modelde ve parçada bir dengesizlik olur. Şimdi çeviriyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Çok hafif, biraz bol bırakıyorum. Yeterli oluyor zaten. Şimdi biz burayı ördük, bitirdik. Burası çantanın dış yüzü, kullanacağımız, yani şurada görünen yüzü. Çeviriyorum. Burası da çantanın iç tarafı. Şu ipin olduğu yer. Buraya çalışırken, yani çantanın hep ters tarafından çalışırken ipin sadece bir tarafını, bir kanadını alacağız. Şöyle bakın, bu şöyle normal batarak bu ikisini alıyoruz. Ama şimdi örerken tek kanadını alacağız. Buradaki kalan ip şuradaki çizgileri oluşturuyor. Hafif bir desen kazandırıyor. Her çantanın iç tarafını örerken örgüyü bu şekilde çalışacağız. Hafif bir bolluk bıraktım ve hemen dibine tek ipi alıyorum ve bir sık iğne. Şöyle bakın, arkada kalan ip böyle bir çizgi oluşturuyor. Çantanın düz tarafını çalışırken normal batıyoruz ilmeklere. Ters tarafında tek kanadına batıyoruz. Şimdi buraya kadar geldik. İğne taktığımız için başlangıç yerimizi de görüyoruz. Buraya gene tek ip alarak devam edeceğiz. 2 tane sık iğne örüyoruz aynı ilmeğin içine. Şimdi isterseniz net olması açısından, özellikle yeni başlayanlar için buraya 2 tane arttırdım. Yani 2 tane ördüm aynı ilmeğin içine. 2 tane iğne taktım. Sonra ikinciye geldim. Gene tek ip alıyorum. 1, 2. Buraya da gene iki tane iğneyi takalım. Şimdi 3. ilmeğe geldik.
Oraya da gene 2 tane sık iğne çalıştık. Başlangıçta 3 kere sık iğne örmüştük bir ilmeğin içine. Sonraki sırada bu 3 tane sık iğnenin her birine 2 tane, 2 tane, 2 tane ördük. Bunlar biraz el oyalayabiliyor tak çıkar derken ama sonuçta muntazam bir örgü örmenizi sağlayacak. Tabii yeni başlayanlar için, bilenler için zaten sorun yok. Şimdi sırayı, şu ipi böyle bırakırsanız zaten örgünün ters tarafında, yani çantanın iç tarafında olduğunuzu anlarsınız. Aynen devam ediyorum. Son ilmeği de ördük. Çeviriyorum. Hafif bollaştırıyorum ve çantanın düz tarafındayız. Şöyle buraya normal batıyorum. Şu bollaştırdığımız ilmek bir üst sıraya çıkmamızı kolaylaştırıyor. Tekrardan bir zincir çekip şurayı fazla daha örgüyü yoğunlaştırmamıza bir gerek yok. Hoş durmuyor. Düz bir çizgi olmuyor. Mutlaka fazladan çektiğimiz o bir zincir burada farklı bir görüntü oluşturuyor. Bu olmaması için, düz durması için bu şekilde hiç zincir çekmeden başlamak daha güzel. Normal sık iğnelerle devam ediyorum. Bakın burada o çizgi oluştu. Tek ip alıp örerek. Şimdi burada bir sık iğnenin üzerine 2 tane örmüştük. Şöyle bir tanesini çıkaralım. O 2 tane sık iğnenin bir tanesine 2 tane örüyoruz. Hemen ilkine iğneyi takalım. Şuraya da ikincisine de bir tane örüyoruz. Onu da alalım. Şu 2 tane ördüğümüz sık iğnenin yanına takalım. Yani 2 tane battığımız ilmeğin üzerine bir tanesine 2 tane, bir tanesine tek örüyoruz. Şimdi diğer 2 ilmeğe geldik. Şöyle bir tanesine 2 tane sık iğne örüyoruz. Hemen ilkine iğnemizi takalım. İkincisine bir tane örüyoruz. Onu da alalım. İlk ördüğümüz sık iğnenin yanına ikinciye batalım. 2 tane ördük, diğerine tek battık. Burada da öyle. Bir tane, 2 tane ördük, diğerine tek battık. Şimdi diğerine geldik. Burada gene ilkine 2 tane örüyoruz. Şunu da örelim. Diğerine tek örüyoruz. Hemen şu 3 tane ördüğümüz ilmeğin bir tanesine ve ikincisine iğneyi takalım. Şöyle 3 yerden arttırarak devam edeceğiz. Aynen ben gene normal batarak
Devam ediyorum. Son. Şimdi çeviriyorum. Gene çantanın iç tarafındayız. Şöyle. Buraya gene tek ip alarak örüyoruz. Biraz gevşetiyorum ve aynı ilmeğin tek ipini alıyorum. Evet. Şimdi arttırmaya geldik. Burada gene 2 tane batmıştık bir ilmeğe. Gene ilkine 2 tane örüyorum. Hemen 2 tane ördüğüm ilmeğin ilkine iğnemizi takalım. Yanındakine tek örüyoruz. Buradakini de alıp şurada 2 tane ördüğümüz ilmeğin ikincisine de takalım. Arada bir tane ilmek oluştu. Tabi ara açılıyor. Arttıkça ilmek sayısı. Şimdi buraya da yani ortadaki artırmaya geldik. Buraya da 2 tane örüyoruz. Diğerini de örelim. Buna da tek batıyoruz. 2 tane ilmeğin birine çift, birine tek batıyoruz. Şurada hemen işaretimizi alalım. Çift battık ve tek battık. Aradaki bir tane ilmeği de örelim. Sonra aynı işlemi burada da yapıyoruz. Hemen 2 sık iğnenin ilkine 2 tane batıyoruz. Diğerine tek. Bunu da alalım ve diğerinin yanına takalım. Sıranın sonunda son ilmeği de örüyoruz. Şimdi çantanın düz tarafındayız. Şu çizgilerin oluştuğu taraftayız. Burayı normal örüyoruz. Hafif yükseltiyorum ve sık iğne ile başlıyoruz. Şurası gayet muntazam ilerlemesi gerekiyor. Evet, artış noktasına geldik. Şöyle 3 tane artış noktası var. Hemen birini çıkartıyorum. Gene 2 tane battığımız ilmeğin ilkine 2 tane örüyorum. İlkine takalım, kaybetmeyelim yerimizi. Sonra
ilmeğe zaten tek batıyoruz. 2 ilmeğin bir tanesine 2, bir tanesine tek batıyoruz. Onu da alıp ikinci ilmeğe takalım. Aradaki ilmekleri tek örerek geçiyoruz. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde ilk ilmeğe 2 tane, hemen ilkine takalım. Sonrakine tek örüyoruz. Bunu da alalım. Diğerinin yanına. Arada tek örerek devam ediyoruz. Üçüncü kere arttırma yapıyoruz. Gene aynı ilmeğe 2 sık iğne, hemen ilkine iğne, diğerine tek batıyoruz. Hemen ikincisine iğnemizi takalım. Arttıkça araları açılıyor tabii ki. 3 noktadan artarak devam ediyor. Şimdi çantanın iç tarafındayız, ters tarafındayız yani. Gene hafif yükseltiyoruz ve tek ip alıyoruz. Şöyle çizgiler oluşuyor. Evet, artış noktasına geldik. Burada gene ilkine 2 tane, ikincisine 1 tane batıyoruz. Çıkaralım. İki, diğerine onu da alalım. Diğerine 1 tane. Hemen yanına takalım. Tek örerek devam ediyoruz. Aynen bu sırayı da buraya 2 kere, buraya 1 kere, buraya 2 kere, buraya 1 kere devam ediyoruz. Çantanın düz tarafındayız. Zaten çizgiler gösteriyor. Burada son arttırma sırasını öreceğim. Gene ilkine 2, ikincisine tek, 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 2, tek. Yani baştakine 2, diğerine tek ve aralardakilerine de tek batarak sırayı tamamlayacağız. Bundan sonra da arttırma yapmıyorum. Daha ince ip kullanabilirsiniz tabii ki, ya da kağıt ip yerine farklı ipler kullanabilirsiniz. İstediğiniz taban yüksekliğine ulaşabilmek için bu sıraları arttırabilirsiniz. Ya da çok kalın bir ip kullanırsınız, daha az arttırma sırası örebilirsiniz. Bu kullandığınız ipin kalınlığıyla alakalı, tığın inceliği, kalınlığıyla alakalı. Bir de elinizden nasıl çıkıyor, o da önemli tabii ki. Şimdi artık iğneleri takmıyoruz. Benim şuradaki genişlik 11,5 santim oldu çantada. 2 tane battım. Diğerine tek. Ve devam ediyorum.
2 ve tek. İki ve artık bundan sonra bütün sıralara tek batarak devam edeceğiz. Artık artırma yok. Arttırdığımız ilmek sayısı üzerinden örerek gene aynı şekilde örüyoruz. Çantanın dış tarafını örerken normal batıyoruz. İç tarafına geçtiğimizde sadece tek ip örerek devam ediyoruz. Evet, iğnelerden kurtulduk. Şimdi artık örgüyü sadece ve sadece sık iğnelerle devam edeceğiz. Yine hafif yükseltiyorum. Şöyle tek ipini alıyorum. Arttırmaların üzerine de tek batarak devam ediyoruz. Bir sıra hiç arttırmadan ördüm. Zaten artık bundan sonra sadece sık iğnelerle devam edeceğiz. Buradaki sıra sayısı da şöyle göstereyim. Şurası dahil değil. Bu şuraya kadar arttırma yaptık. Şöyle. Zaten şu iki çizginin arasında 2 sıra sık iğne sırası var. Şurası orta. Burayı saymıyoruz. 2, 4, 6 ve 7. Gene 2, 4, 6 ve 7. Yani 14 sıra var bu yükseklikte. 11,5 santime denk geliyor. Siz isterseniz sıraları arttırarak daha geniş bir taban çalışabilirsiniz. Burada bir renk geçişi yapıyoruz. İlmeği tamamlamadan şöyle bekletiyoruz. Şu sırayı örmek için. Bütün bu sırayı dediğim gibi hiçbir arttırma yapmadan onun da sırasını hemen söyleyeyim. Şurası başlangıç. Şuradan sayalım. 2 tamamı yani. Bunu da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. Burada 29 sıra var. Yani 28 sıra örüp bir sıra 29. sırada diğer renge geçtim. Siz de istediğiniz ölçüde bunu ilerletebilirsiniz ya da çok kalın ip kullanıyorsanız daha az örebilirsiniz. İnce ipte sıra sayısını tabii ki arttırmanız gerekiyor. İlmeği tamamlamadan şöyle bekletiyoruz. Son ilmeği şöyle içinden geçiriyoruz. Araya hiç zincir çekmediğimiz için şöyle bakın ilk
ilmeğin içinden batıyoruz. Sonra gene devam ediyoruz. Aynen diğer sıraları ördüğümüz gibi sık iğnelerle ilerliyoruz. Buradaki ipleri de içinden geçirerek temiz bir şekilde bırakıyoruz. İki parçayı tamamladık. Şimdi birleştiriyoruz. Önce şöyle bir ilmek hazırlayalım. Şöyle yan yana getiriyoruz. Bakın şuradaki örgünün içeri bakan ipin tek kanadını ve diğer tarafında tek kanadını alıyoruz. Şöyle. Bu şekilde öreceğiz. İp her zaman şöyle aşağıda kalıyor. İlk ilmeğin şöyle içindeki kanadı alıyoruz. Yukarıdan içeriye doğru batıyoruz. Aynı şekilde gene ilk ilmeğin üstten içe doğru batıyoruz ve ipi ilmek kaydırarak alıyoruz. Başladık artık birleştirmeye. İp her zaman ortada ve altta kalacak. Bunu da burada içeriden yürüterek kaybedeceğiz. Gene üstten batıyorum. Sonra yandaki ilmeğe de şöyle bakın. Üstten batıyorum. Tabii ip altta kalacak mutlaka. Şöyle alalım. Şöyle, şöyle ve ipi alıyoruz. İlmek kaydırarak geçiriyoruz. Burayı hiç sıkmayalım. Biraz gevşek bırakalım. Yoksa burası kastırabilir, biraz büzebilir. O yüzden biraz gevşek örüyoruz ki herhangi bir şekil bozukluğu yapmasın. Üstten batıyoruz. İp altta duruyor. Gene diğer ilmeğe de üstten batıyoruz. İpi alıyoruz ve ilmek kaydırarak geçiriyoruz. Tabii ip hep altta kalacak. Unutmayalım. Bazen unutuyor insan. Şöyle ilmek kaydırarak geçiriyoruz. Bakın ortada bir saç örgüsü şekli yani ilmek şekli oluşuyor. İp hep altta. Şöyle buradaki ilmeği hep biraz gevşek bırakıyoruz. Gayet muntazam ilerliyor. İpi alttan alıyoruz. Geçiriyoruz. Gayet kolay bir örgü. İp her zaman altta kalacak. Üstten batıyoruz. Üstten batıyoruz ve alttan ipi alıp
ilmek kaydırarak geçiriyoruz. Gayet basit örgü ama güzel bir şekilde birleşiyor. Şimdi aynen böyle örerek diğer uca kadar geliyorum. Evet, ben ipi kestim, bitirdim son ilmeğe kadar. Her iki tarafta da ilmek sayısı aynı olduğu için sonunda da tam birebir eşleşti. İpleri de kendi renkleri arasında yürüterek kaybediyoruz, temiz bırakıyoruz. Evet, bu kısmı da bitirdikten sonra şimdi sap çalışmasına gelelim. Şöyle biraz ip bırakıyoruz dikebilmek için. Ben 110 tane zincir çektim sap için. Ama siz istediğiniz kadar uzunlukta çekebilirsiniz. 100 tane de yeterli olurmuş aslında. Ve bu sıkılaştırdıktan sonra üzerine zincir çekiyoruz. Dediğim gibi ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız 60 santim, 75 santim, 70 santim ne kadar istiyorsanız ama en az 60 olması gerekiyor. Şimdi bu kadar yeterli. Şöyle bir tanesini alalım şöyle. Güzel dokulu, güzel bir çanta sapı oldu. Bu çok kullanışlı bir örgüdür. Çanta sapları için ya da dokulu sert çantalar örmek istiyorsanız gene bu şekilde kullanabilirsiniz örgüyü. Şimdi gene örgüyü çeviriyorum. Arkadaki şuradaki iplere batıyorum. Aynen çantayı tabanına başladığımız gibi şöyle çeviriyorum. Yine biraz uzatıyorum zinciri. Çok az. Sık iğnelere devam ediyorum. İkinci sıra. Son ilmeğe de çeviriyorum. Üçüncü sırayı örüyorum. Gene hafif bol bırakıyorum. Hemen ilk baştaki ilmeğin içine yine sık iğneler. Tam 3 sıra ördüm. Şimdi burada 2 sıra örgünün içinden öreceğiz. Bu çantadaki şuradaki görüntüyü yakalamak için. En son birleştirirken ördüğümüz şuradaki görüntüyü yakalamak için çanta sapına da bu şekilde aynı örgüden örüyoruz. Bu örgünün içine batarak öreceğiz. Onu birleştirerek yapmıştık ama aynı görüntüyü veriyor zaten. Buradaki ipi şuraya geçirip devam etmem gerekiyor ama şuradaki düz durması gereken kenar bozuluyor. O yüzden ben burada ipi kesiyorum. Burada da öyle kestim. Şöyle bunlar bir tanesini ya da iki tanesini dikişte kullanacağım. Diğeri zaten kendi içinde kaybedeceğim. Ama şuradaki şu düz görüntüyü bozmamam gerekiyor. O yüzden ipi koparıyorum ve tekrar
Şöyle bir ilmek yapıyorum. Burada 3 sıranın 2 sırasına, yani aradaki şuradaki sıra aralarına, pardon, şöyle batalım. İpi alıyoruz. En baştaki boşluktan. Sonra ilmek kaydırıyoruz. Her sık iğnenin dibine batıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Çok kolay bir örgü. Şuradaki sıranın hemen dibine batıyoruz. Son boşluğa da batıyorum. Bunu da kesiyoruz. Şuradaki düzgünlüğü korumamız gerekiyor. İpi alıyorum ve şuradaki boşluktan, yani en son battığım boşluktan gene ipi içeri alıyorum. Bakın, buradaki şu kenarı hiç bozmuyoruz. Bu görünecek çünkü. Tekrar başladığım yere geliyorum. Burada nasıl devam ettiysem gene buradan devam edip buradaki görüntüyü elde edeceğiz. Şuradan başlarsak ters örmüş oluyoruz. O da pek güzel durmadı. O yüzden gene bir ilmek sıkılaştıralım ve bu sefer şu ilk son sıranın dibine yapmıştık. Şimdi burası ikinci sıra ve birinci sıra. Hemen arasına gene örüyoruz. Bakın, şurayı ördük. Şimdi şurayı örüyoruz. Böyle örmüştük. Gene aynı şekilde ilerliyoruz. Sık iğne aralarına, zaten boşluklar gözüküyor. Nereye batacağımız belli. İki sıra saç örgüsü görüntüsünü yaptıktan sonra bir hayli doku kazanıyor çanta sapı. En son boşluğa da batıyoruz. Kesiyoruz ve gene aynı boşluğun içinden ipi çıkarıp arka tarafa geçiriyoruz. Burada boşta olan, gereksiz olan ipleri kendi içerisinde kaybediyoruz. Çanta sapı bu şekilde ve kalın, sert, güzel bir doku oluşuyor bu şekilde. Kılaçlara da şöyle güzel çanta sapı olabilir. Bu şekilde uzun saplar da yapabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi bunları çantaya dikeceğiz. Sonra da ufak parçalarını da yapacağız ve çantayı tamamlayacağız. Bu parçaları da önce örelim. Çanta sapını bitirmişken şu parçaları da örelim. Sadece sık iğne örüyoruz. Sadece. Aparatın hemen içinden başlıyoruz sık iğnelere. Çevire 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 4 ilmek üzerinden ördüm ben bunu. Şimdi çanta küçültücüyü örelim. Gene bir ilmek hazırlıyorum.
bu aparatın halkasından şöyle batıp hemen bir sık iğne ile başlıyorum. 2, 3 ve 4. Çeviriyorum. Çok hafif bollaştırıyorum ve hemen ilk ilmeğin içinden 4 tane daha sık iğne. Hafif bollaştırıyorum. Hemen dibinden başlayarak 4 tane sık iğne. Bu şekilde şöyle ölçüsünü vereyim. Biraz ip bıraktım. Çantaya taktığımda ne kadar küçültecek ona göre devam edeceğim ya da bir sıra sökerim, belli olmaz. Bakalım şimdi taktıktan sonra nasıl bir sonuç verecek. Şöyle ucuna kadar 13 santim. Şöyle düşündüm. Çantanın genişliğine göre, yani genişliğinin yarısı kadar, yarısından biraz fazla olursa güzel olur diye düşündüm. 13 santimde bıraktım ama ip bıraktım. Belki devam ederim diye. Evet, bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. 13 santim, 15 santim. Çantanız ne kadar genişse bunu da biraz daha örebilirsiniz. Çantanın yarısı kadar, yarısından 1-2 santim fazla da olabilir. Zaten taktığımız zaman duruşundan belli olacak. Az önce bu çanta küçültmeyi örerken yarım çantanın yarısı kadar olsun yeter derken bir tanesinden söz etmedim. Şöyle ikisi bir araya geldiğinde şöyle birbirine iliştirdikten sonra şu kısım çantanın yarısından 1-2 santim fazla olabilir. Ya da yarısı kadar da olabilir. Yani ben her ikisi için ve şuradaki mesafe için söyledim. Şuradaki mesafenin toplamı çantanın en az yarısı kadar olmalı. Sadece bir tanesi için demedim. Çanta saplarının şöyle 3 tarafını diktim. Dördüncüyü burada birlikte çalışacağız. Tam ortadan ölçersek işaret aldığım yer 8,5-9 santim kadar. Şu çizgilerin arasında ikişer tane sık iğne sırası vardı. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 sıra. Çizgiler olarak sayarsak da 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde işaret aldım. Ben biraz uzun ördüm çanta saplarını. 110 ilmek üzerinden örmüştüm. 100 de yeterli. Fakat böyle de güzel oldu. Biraz daha derin oldu şuradaki görüntüsü. Daha güzel oldu sanki. Buradan da 9 santim. İşareti aldım. Çanta sapını şöyle şuraya dikiyoruz. Hiç dışarıdan belli etmeden. Bakın. Siyah iplerin üstten alıp dikiyoruz. Hani astar gelecek, nasıl olsa gözükmez diyorsanız da gene de gözükmemesi iyi olur. Özellikle astarı diktikten sonraki kalan şu kısımda da hiç gözükmemesi gerekiyor. Şimdi iyice yerleştirelim. Tam hizasında olsun. Şurada ip var. Bunu ortaya, şu işaret aldığım yere batırıyorum. Ama tabii ki şöyle. Tekrar yukarı çıkıyorum. Şöyle alıyorum. Gene burada bir tane ip alıyorum siyah olan kısımdan.
şu kısmın çok dümdüz durması gerekiyor. Şimdi şöyle buraya batıyoruz. Şuradan bir ip alıyoruz. Ve yukarı çıkıyoruz. Hem sık dikiyoruz, hem göstermeden dikiyoruz ipi arka kısımdan. Ve aynı örgü üzerinden dikiyoruz. Şuradaki görüntünün de düz olması gerekiyor, muntazam olması gerekiyor. Bunu da çıkaralım. Çok sıkmadan dikelim. Çünkü şuradaki görüntü, yani çanta sapının şu normal görüntüsü burada da devam etmesi gerekiyor. Çok kısarsanız, yani biraz sıkıştırarak dikerseniz burada bir toplanma olur. Bu da güzel durmuyor. Aynen şuradaki görüntünün devam etmesi gerekiyor. Şimdi şöyle buradan devam ediyoruz. Gene derin batmadan aynen şimdi şurayı da aynı şekilde dikerek devam ediyoruz. Bunun üzerinden isterseniz bir kere daha geçebilirsiniz ki ben geçeceğim daha sağlam olması açısından. Sonrasında şöyle çantayı şuralardan tam yan ortasından işaret alıyoruz. Aldığımız işaretin gene aparatı ortalayarak buraya dikiyoruz. Gene temiz bir dikiş yapıyoruz. Şuradan göstermiyoruz dikişi. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Aynen sapta olduğu gibi daha uzun örebilirsiniz. Şuradaki mesafeyi de katabilirsiniz örgüye. Ve aynen sapı diktiğimiz gibi şöyle dikerek de içeri bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde örmeyi tercih ettim. İsterseniz dediğim gibi çantanın sapı gibi de dikebilirsiniz. O da çok güzel olur. İsterseniz öyle çalışın siz. Basit bir dikişle dikiliyor. Aynen sapı diktiğimiz gibi ve herhangi bir görüntü geride bırakmıyoruz. Gerçekten harika bir çanta oldu. Umarım benim kadar beğenmişsinizdir. Kolay da bir model.
çok kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Özellikle de yeni başlayanlar için. Genelde ben yeni başlayanlar için çok model çalışıyorum. Örgüye bir yerden başlamak güzel bir terapi olur diye düşünüyorum. Ben çok faydalandım bu örgünün bana verdiği güzellikleri, güzel duyguları, e, başka olumsuz başka şeylere yoğunlaşmadan e, iplerle, modellerle güzel arkadaşlık yapmayı ben çok güzel öğrendim. Umarım sizin de hayatınıza güzel renk katacak bir uğraşı olur, örgüyle uğraşmak. Şimdi buraya bir çıt çıt dikeceğim, manyetik bir çıt çıt ve çantayı tamamlayacağım. Bundan sonra terzi arkadaşıma verip içine güzel bir astar diktireceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.